Antarktika'ya kadar gidebilirdik ama oralarda kar yağıyor. Yaklaşık 400 yıldır hiç yağmur yağmamış. Ölürseniz tamamen kurumuyorsunuz. Mumya gibi kalıyor bedeniniz. Ve ilk karşılaşma. İnanılmaz soğuk. Felaket kurudu vücudumuz. Böyle bir hiçliğin ortasında sanki Las Vegas'a mı geldik mi? Yani gideceğimiz yere bakıyorsunuz Google'dan. Çöl komple. Buraya en son yağmur 1960'larda 70'lerde yağmış. Mars'a geldik ya. Sürekli elinizi suda yıkarken bile elektrik çarpıyor. Birbirinize dokunduğunuz anda elektrik çarpıyor. Kıyamet kopmuştu. Hiç kimse kalmamış gibiydi akşam. Dünyanın dibinden, Şili'nin başkenti Santiago'dan herkese selamlar. Ben Deniz Pehlivan. Çok heyecanlıyım, çok heyecanlıyız. Dünya turunda belki de şu ana kadar deneyimlemediğimiz en özel gezilerden bir tanesini yapmaya geldik. Yaklaşık 3000 kilometre uzunluğunda bir ülke Şili. Güneyinde Antarktika var ve kuzeyinde dünyanın en kurak bölgesi var. Buraya gelene kadar tam bilmiyorduk. Çünkü biz orayı şu an gideceğimiz yeri Bolivya'da sanıyorduk. Ama aslında Şili'deymiş. Yani gitmeden önce Bir uğrayalım dedik. Uğrayalım. Gelmişken ve burada düşünün arkadaşlar, ülkenin ortasındayız ve uçakla gideceğiz. 2 saat 20 dakika sürecek. Yani ülkenin ortasından kuzeyine gitmek, o kadar büyük bir ülkeden bahsediyoruz. Bizi en çok heyecanlandıran şey de yaklaşık 400 yıldır hiç yağmur yağmamış bir coğrafyada akşamları dünyada yıldızları görebileceğiniz en iyi nokta olarak bilinmesi. Farklı bir deneyim olacak. Yani böyle hani pazar gezme, şehir gezme, doğayı gezme falan gibi değil. Bir hiçliğin ortasına gidiyoruz. O yüzden heyecanlıyız. Bu gezide hem bu yolculuğumu size anlatmak istiyorum, hem de nasıl bir yere gittiğimizle ilgili bilgiler vermek istiyorum. Çünkü şu an burası buz gibi, Santiago'dayız. Biraz sonra uçaktan indiğimizde ise yanıyor olacağız. Evet ya. Yani aradaki farkı anlayacaksınız ve yol manzaralarını da size göstereceğim. Çünkü yemyeşil bir coğrafyadan Ant Dağları'nın üzerinden geçip bir çöl bölgesine gideceğiz. O yüzden bize şimdiden heyecanlı bir yolculuk olsun. Size de iyi seyirler. Şu an ülkenin en büyük kenti Santiago'daki uluslararası havalimanını görüyorsunuz. Burası iç hatlar bölümü. Çok güzel, böyle pırıl pırıl bir havalimanları var. Hizmet de çok iyi. Biz şu LATAM Airlines'tan aldık biletimizi. Bagaj dahil kişi başı 2000 TL verdik. Normalde erken alsaydık 40 dolara falan biletler vardı ama biz son dakikaya kalıyoruz. Dünya turunda hep. Ne yapacağımıza karar veremiyoruz çünkü. Bir de mesela buraya kadar geldik. Antarktika'ya kadar gidebilirdik ama oralarda kar yağıyor. O yüzden hem kıyafetlerimiz buna hazır değil, hem de bütçemiz. Çünkü bu ülke oldukça pahalı bir ülke arkadaşlar. Yani Latin Amerika'da şu ana kadar gittiğim, ki Avrupa'dan da pahalı diyebilirim, yani ülke olarak söyleyebilirim Şili'yi. Ama güzel, insanlar güzel, medeni bir ülke. Şimdi de doğasını keşfetmek üzere artık uçağa binmeye gidiyoruz. Burada 3 tane ana şirket var. LATAM, Sky, bir de Smart diye. Bu üçünün fiyatları oldukça uygun oluyor arkadaşlar. Rekabet var çünkü. Öyle Orta Amerika'dakiler gibi değil. Ülkenin birçok yerine de uçak bileti rahatlıkla bulabiliyorsunuz. Gelişmiş ülke ya. Seviyorum böyle ülkeleri. Turizmi de çok iyi biliyorlar ve şu ana kadar Latin Amerika'da en iyi İngilizce konuşan ülke diyebilirim Şili için. Şimdi kapıya doğru gidiyorum. Dün akşam Nesibe ile oturuyoruz. Dedik ki ya yarın bizim bilet almamız lazım. Bilet almayı unutmuşuz. Neyse, şimdi internetten araştırma yapıyoruz. Diyorum ki nasıl gideceğiz oraya? Yani gideceğimiz yere bakıyorsunuz Google'dan. Çöl komple. Sonra bu havalimanından böyle açık uçuşlara baktım. Calama diye bir şehir var. Calama'ya uçmamız gerekiyormuş. Calama'dan sonra da San Pedro de Atacama diye bir köy var. Oraya gideceğiz. Orada daha otel bile ayarlamadık. Akabinde de bu bölgeyi gezdikten sonra sınırdan otobüste Bolivya'ya geçip oradaki Tuz çölünü görmek istiyoruz. Meşhur. Valla böyle bir plan yaptık kabataslak. Şimdi uçağın kalkışını bekliyoruz ama gecikme olacak gibi. Daha uçak yok çünkü piyasada. Gideceğimiz yer neden önemli? Buraya en son yağmur 1960'larda 70'lerde yağmış. Diyorlar ki buradaki hava durumuna göre aslında yağmur var ama düşmeden havada kuruyor. Ve gideceğimiz yer dünyanın en sıcak değil, en kurak yeri. Arada bir fark var arkadaşlar. Sıcaklık gayet normal 20 küsürlerde. Geceleri de çok soğuk oluyor.
burayı bu kadar özel kılan şey de Ant Dağları 9000 kilometre uzunluğundaki bu kadim dağların doğusunda kalması. Batıda da Pasifik Okyanusu var. Buradaki işte hava akımlarından dolayı buraya yağmur düşmüyor. Geçen haberlerde gördüm. Belli bir yerinde bir ara bayağı bir kar yağmış ama neresi olduğunu 2014. bilmiyorum. 2014 mü? 2017'de. Ama bizim gideceğimiz yere değil herhalde. Çok büyük bir Kar yer. değil, çok kısa bir yağmur yağmış. O yağmurdan sonra da beyaz çiçekler açmış her yerde. O yüzden kar görüntüsü oluşmuş. Hatta burası o kadar özel bir yer ki buranın toprak yapısından dolayı aslında burası eskiden okyanusmuş. Ölürseniz mesela tamamen kurumuyorsunuz. Mumya gibi kalıyor bedeniniz. Çok tuzlu. Yani çok enteresan bir coğrafya. Hiç böyle bir yere gitmedik daha önce. Eskiden de burası Bolivya'nınmış. Sonra 1880'lerdeki savaştan sonra Şili'ye geçmiş vesaire. O yüzden enteresan bir coğrafyaya gitmek beni çok heyecanlandırıyor. Muhtemelen bir tur alacağız orada. Rehberlerden de çok şey öğrenirim. Onu da böyle detaylıca size anlatırım. Yavaştan almaya başladılar. Hadi bakalım macera başlasın. Haydi bakalım macera başlıyor. Buralarda hala maske, mesafe, hijyen, aşı kartı her şey pandemi dönemindeki gibi. Bu konuda çok şeyler katılar. Artık en büyük maceralardan birini yaşamak için uçağa binelim bakalım. Gracias. 25C. Ne kadar zamandır uçuyoruz. Hiçbir uçak bu kadar dolu değildi. Ve buraya her ne bir sürü giden uçak da var. Biz son dakika almamıza rağmen iyi almışız vallahi bileti. Yani hem yerel halk, pahalanmış demek ki bayağı. çoğu da yerel halk, yani bu gideceğimiz yer bu kadar büyük mü anlamadım. Şimdi uçakta da göreceksiniz tıklım tıklım. Allah'ım, resmen yeri bile satmışlar, zemini bile, araları bile. İnşallah, Bu nasıl kalabalık? inşallah pilot koltuğunu satmamışlar. Ha, burası business'mış, neyse. Hala. Hala. Latam Hava Yolları'nın gözünü seveyim. Fıstık gibi çerez, kola ve su daha da olsun. Yani şu ikramları hiçbir havayolu şirketi normalde vermiyor buradaki. Ama bu ülkede veriyorlar, hayret. Böyle kuru üzüm ve badem falan var. Güzelmiş. Bir saat falan kaldı. Bir saat sonra iniyoruz. Sen ne yapıyorsun? Peynir ekmek yapmıştım sabah. Ya kendine peynir ekmek yapmış yolluk. Onu yiyor. Since I met you, I feel unbreakable. Since I met you, I feel unbreakable. Since I met you. Ciao, sta pronto? Bye bye. Buona tarde. Ciao, tutto bene? Ay. Ya ne kadar enteresan bir yere geldik. Abi uçaktan inerken gördünüz mü? Nesto, Mars'a mı? Resmen çöle Mars'a geldik ya. İlk defa havalimanında çöle iniyorum. Etrafta hiçbir şey yok. Evet, hani normal bir yere gideriz zannediyordum. Sonradan çöle geçeriz diye düşünüyordum ama Saatlerdir çölün üzerinde uçtuk. Çok enteresan bir coğrafya. Yemyeşil yerlerden bir anda kahverengi tonlu bir coğrafyaya geldik. Şimdi Calama havalimanındayız. Buradan San Pedro de Atacama'ya gideceğiz. Ama nasıl bilmiyoruz. Önce bir bagajlarımızı alalım. Bak burada enteresan bir şey var bu ülkelerde. Biz uçaktan indik. Bunlar da binenler. Arada hiçbir şey yok. Yani çok enteresan. Bunu ilk defa görüyoruz bu ülkede. Tıklımmış ya, nesi be? Çok buranın akşamını, gecesini merak ediyorum. Çünkü hiçbir şey yok etrafta. Yıldızlar, ay harika olacaktır. Gelmiş mi? Çantalar geldi. Böyle küçük bir havalimanı. Şurada haritası var. Biz şimdi buraya indik, Calama şehrine. Buradan
şu San Pedro de Atacama'ya gideceğiz. Oradan sonra yol yok herhalde. Artık son şehre gideceğiz. Kasino mu? Buraya kasino yapmışlar Nesibe. Hadi ya. Çölün ortasındayız ya. Şaşırdım. Ya bizim şu an var ya ne otelimiz var ne bir şeyimiz. Biz bileti de dün akşam aldık. Bir şimdi akşam da oldu, saat 7'yi geçiyor. Ne yapacağız bilmiyoruz. Bu Kalama'ya geldik, hani Kalama şehri yakın da San Pedro Sula'yı sonra da gidebiliriz Nes. Akşam Vallahi oldu çünkü. bilmiyorum. Evet, çok yorulduk bir de. Bir de yorulduk da. Dur bakalım kervan yolda dizilir miydi? Bir şekilde yolunu buluruz bu yol şeyin, bölgenin. Abi şu fiyatlara bakın. Yani sandviç 8.000, hamburger 8.500 peso, 1 dolar da 920 peso, düşünün yani. 10 dolar yaklaşık olarak en ucuz yemek. Biz de bir yandan oturduk, otel arıyoruz şu anda. Ondan sonra bir başımızı sokacak bir yer bulmamız lazım. Ve ilk karşılaşma arkadaşlar, inanılmaz soğuk. Gündüzü sıcak olacaktır ama gecesi çok soğuk diyorlardı. Daha şimdiden böyle akşamüstü buz gibi oldu hava. Yarın muhtemelen ama tişörtle gezeriz. Şimdi şuradan bir taksi maksi bir şey atlayacağız. Otel bulduk bir tane. Bugün burada kalalım dedik. Hem de burayı da görmüş oluruz. Uber çağırdık, gelmedi. Bakalım nasıl gideceğiz. Böyle bir dayı bulduk. Bizi 8.000 pesoya merkeze atacak. Yok, başka hiçbir şey yok. Hiçliğin ortasındayız. Ne otobüs var ne başka bir şey. Abinin arabası 10 numara ve şu an çok güzel bir gün batımı oluyor. Bindik. Biz Şili'de daha hiçbir taksicinin kötü müzik dinlediğini görmedik. Harika müzikler dinliyorlar, İngilizce müzikler de dinliyorlar ama hiç İngilizce bilmiyorlar taksiciler. Bir şekilde anlaşıyoruz çat pat. I feel unbreakable. Harika bir et kokuyor şu an. Otele geldik. Ibiş Oteli bulduk 50 dolara uygun olarak. Abi buraya bu oteli niye yaptınız? Etrafta hiçbir şey yok. Hiçliğin ortasındayız. Yani tam çok net çekemedim yolda. Kasabada gibiyiz aslında. Bir kasabadayız ya. Burada Yani hep böyle evler tek kat diye bir şey geliyorsun. çok beklenmedik bir rota aldık. Şu an her şey spontane gelişiyor. Hadi girişimizi yapalım. Bu ibişlerin tasarımı güzel oluyor ya. Aşağısı güzel de Odalar kötü oluyor ama. Böyle bir yer. Pırıl pırıl tertemiz. Evet, oda servisi, hoş geldiniz. Teşekkürler. Evet, burası. Bahşişinizi vereceğim bir saniye. Bakalım. Allah'ım lütfen geniş çıksın. Ana, böyle vermişler. klasik ibiş odası ya, küçücük. Aa, geçemiyorsun bile, gel. Yok, küçük değil aslında ya. Daha küçüğünde de kaldık. Ana lavaboya bak. Ne orası? Tuvalet. Ana, buraya sığamazsın ki. İşte bunu yazmıştı herkes. Bize şey desek mi, daha büyük bir oda verebilir misin? Bir şey diyeceğim. Standarttır. Aa Nes, ben buraya sığmam. İşte onu yazmışlardı. Buranın ışığı da yok. Niye odada ışık yok? Bir dakika ya. Odada ışık yok. Dur şunlara basalım bir dakika. Ayt. Ha, böyleymiş. Bu tarzmış ışığı. Of, Nesibe gün doğumuna şeyine bak, batımına. Olağanüstü olmuş. Kim? Renklere bak. Evet, çok güzel. Var ya, baştan sona bütün spontane gezimizi gördünüz. Yani resmen aileden biriymiş gibi bir çift göz olarak izliyorsunuz. Ya şu ana kadar her şey spontane. Dün akşamdan itibaren verilmiş bir karar ve şu anda çölün ortasındayız. Acıktık. Hadi yemek yemeye gidelim. Otel gayet iyi. Zaten burada 2-3 gün falan kalacağız. Çok kalmayız. Bizim kaldığımız otel hemen önünde kocaman bir market ve restoranlar var. Bildiğiniz kapının önünden giriş yaparken et kokusunu böyle koklaya koklaya girmiştim. Çünkü bayağı acıktık. Burada yemek yiyelim. O kadar soğuk değil şu anda hava ama rüzgar çok. Böyle yüzünüzü kesiyor. Böyle bir hiçliğin ortasında sanki Las Vegas'a mı geldik mübarek. Kasino yapmışlar buraya. Kocaman bir kasinoları var. Çölün ortasında. Yemek yiyecek yer yok. Kasino var. Anlamadım ben bu işi. Kasinonun içinde restoran vardı. Belki orada restorana girelim ya. Et fotoğrafları falan görmüştüm, orada yiyelim. Bizim o otelin yanında çünkü restoran yoktu. O kokular da nereden geliyor bilmiyorum.
Dostlar dün akşam hiçbir yer açık değildi. Gece burada hayat bildiğiniz bitiyor. Kasinoya gittik, orada yemek yedik. Zaten şehirdeki herkes de oraya geliyor. Sokaklar bildiğiniz böyle sanki kıyamet kopmuş da hiç kimse kalmamış gibiydi akşam. O kadar hiç kimse yoktu. Ama normalde burada 170 bin kişi yaşıyor. Küçük bir yer değil. O yüzden akşam orada takıldık. Konser vardı. Zaman geçirdik. Bugün sabah biraz bilgisayar başında işlerimiz olduğu için gün yavaş geçti. Daha yemek bile yemedik. Akşamüstü olmuş. Hiç anlamadım günün nasıl geçtiğini. Şimdi şöyle bir ortamda yemek yiyeceğimiz yere gidiyoruz. Çok fena rüzgar var. Yine Latin Amerika'ya geri dönüş yaptık. Gerçi bu kaldırımın olması bile iyi. Bayağıdır görmüyorduk böyle düzensiz kaldırım. Felaket kurudu vücudumuz. Ellerim, dudaklarım. Senin? Ya ben zaten günlük nemlendirici kullanıyorum. Kâr etmiyor. Hindistan cevizi yağı falan sürdüm yani hiç. Ayak parmaklarımıza kadar kurudu. Yani sudan mı, havadan mı? Buralara geldikten sonra bütün vücudumun böyle soyulduğunu hissediyorum. Acıyor benim şu an. Vallahi yüzüm ya. acıyor mesela. Neyse, bunların hepsi deneyim. Güzel yemek yiyelim artık. Böyle bir mahalledeyiz. Hep bütün binalar böyle tek katlı. Yüksek bina yok denecek kadar az. Restoranımız bu, Patagonya. Bloggerlar bayağı övmüş burayı. Her yere girerken aşı kartı, her yere. Böyle bir restoran. Şu ana kadar bizi ülkede ilk defa farklı hissettiren bu aşı konusunda bir durum oldu. Bizi içeriye almıyorlar. Sizin aşınız diyor, yerel değil, bu ülkenin aşısı değil diyor. Sanki aynı aşıyı vurmadı. Allah'ım. Herkes Biontech vuruluyordu. Allah'ım, ve bizi dışarıya aldı sadece. İçeriye girmemize izin vermiyor. Ve diyorlardı ki buranın hizmeti çok kötü yapmışlar bloklar. Ama etleri ve yemekleri çok lezzetli. O yüzden köprüyü geçene kadar ayıya dahi diyeceğiz. Şimdi menü yine burada da dijital. Kuru fasulye mi o? Kişi başı. Nesibe kuru fasulye hayalini kuruyor. Çölün Ya ortasında. vallahi şu an kuru fasulye pilav cacık. Öyle 3 tabak yerim. Dönünce var ya, sadece bir ay boyunca günde 5 öğün yemek yiyeceğim. Gerçekten planımı. Ben 7-8 kilo verdim. Nesibe de bir 4-5 kilo vermiştir. Hani çok gerçekten zorlandık artık son zamanlarda. Enerji de kalmadı. Şey değil hani tabii ki bir şeyler yiyoruz. Ama bir süre sonra midemiz kaldırmıyor. Tek öğüne düştük. Tek öğün Bir yemek tane yiyoruz bir şey ya. söylüyoruz, ikimiz paylaşıyoruz. Mide kalmadı yani artık. Gerçekten mide kalmadı. Artık insan gerçekten bir çay, bir zeytin, bir menemen. Siz mesela şey paylaşıyorsunuz ya, insan şeyde, Instagram'da yemek şeyleri falan. Biz var ya, geberiyoruz burada. Var gece böyle saat farkından dolayı tam şeye denk geliyor. Uykularımız kaçıyor. O yüzden alıştık Bir şey daha buna. söyleyeceğim. Amerikalılar çok rahat geziyor mesela. Çünkü onlar da fast food, yani genelde hamburger yedikleri için. Amerikalıya ver hamburgeri, pizzayı, makarnayı, wow, Ondan muhteşem de. mutlusu yok. Biz Bizim öyle gibi değil. miyiz yani? Türkiye kadar zengin bir yemeğe Kesinlikle. içeriğine sahip bir ülke. Zorlanıyorsunuz. O yüzden şimdi mesela et yiyeceğiz burada. 2 kişi muhtemelen 30.000 peso para ödeyeceğiz. 20 ile çarparsanız TL'sine denk geliyor. İkramlar ikramlar. Çölün ortasında ikramlar bitmiyor. Tereyağı var. Şöyle bir domatesli, biberli bir salataları getirmişler. Ekmek ve pişi. Bildiğiniz Efsane. bizdeki pişi diyor Nesibe. Yani bizdeki gibi tam olmasa da Aa, annene yakın değmiş yani. gibi. Yakın. Bir şey diyeyim mi? Neyse, beklediklerden Ben de bu kadar çok beklemiyordum. daha iyi. Tereyağı sür, deniz sıcak çünkü daha. Allah, bugün de aç kalmadık. Az önce söylediklerimizi unuttun. Bir de beni sürekli elektrik çarpıyor ya. Ben de. Çünkü bulunduğumuz yerin doğasından mı, işte zemininden mi, konumundan mı, neyindense yazıyordu bloklarda zaten bu. Sürekli elinizi suda yıkarken bile elektrik çarpıyor. Birbirinize dokunduğunuz anda elektrik çarpıyor. Bir de öyle böyle değil, bayağı titretiyor Titretiyor yani. değil mi? O yüzden buna artık alışmaya başladık yavaş yavaş. Böyle bir durumun olacağını da biliyorduk zaten. Etimiz geldi. Şurada yanında meş patata yaptırdık. Vallahi Türkçesini unuttum artık. Neydi ne? Ya siz Patates Türkler nasıl püresi. diyor? Ha, patates püresi. Bizde artık Spanglish olduğu için hepsi karıştı. Güzel kokuyor yalnız ha. Yiyelim bakalım. Haydi bakalım. Mesko, çölün ortasında et yiyoruz. Yalnız bak, bu et güzeldir bak. Kesemedim yalnız. Ha, ortasından kes demişti zaten. Şöyle kestik.
Burası şehirdeki birçok yabancı bloğun en iyi et yenecek yer dediği yer. Çölün ortasında yani. Bu şartlarda bu kadar olur. Çok güzel. Gerçekten mi? Doğru söyle. Gayet güzel. Ben bunu çiğ yerim. Hadi ya. Evet. Aa, Lezzetli. merak ettim. O kişniş olabilir yalnız. Böyle de çok güzel oluyor. Artık Şili'den çıkmamız lazım. Şurada bir yemek yedik. 30 küsür doları dedik. Bir tabak ete yani. Gözünü sevdiğimin Arjantin'i. Biz 20 dolar Arjantin'i masayı donatıyorduk. O yüzden Şili oldukça pahalı. Ya çölün ortasında olduğumuz için demiyorum, hani Santiago falan da öyleydi zaten. Şimdi böyle sokaklarda dolanıyoruz. Yavaş yavaş akşamüstü de oldu. Ne yapacağız bilmiyoruz. Çok da görecek bir şey yok burada zaten. Buraya gelme amacımız dediğim gibi San Pedro de Atacama'ya geçmekti. Oraya da muhtemelen yarın geçeriz artık. Şimdi markete gidiyoruz, bir şeyler alacağız. Akşam her yer kapanıyor çünkü burada ve çölün ortasındaki marketi göstereceğim size. Devasa. İsmi ne? Ola. Biz güvenlik var, çaktırmadan çekelim. Ne kadar büyük, şuraya bakın arkadaşlar. Ucu bucağı yok. Şehirde bu kadar büyük market yoktu. Gerçekten yoktu. Bu ne böyle? Vay be, biz buraya geldiğimizde hani kalacak yer, yemek yiyecek yer bulur muyuz diyorduk. Adamlar meğer çölün ortasına Las Vegas kurmuşlar. Burada su yok. Normalde her şey taşınarak geliyor. Tarım yok. Bu gördüğünüz bütün hepsi farklı şehirlerden, ülkelerden getiriliyor ve aradığınız her şeyi bulabiliyorsunuz. Ne ararsanız var abi, ne ararsanız. Ya o kadar şok olduk ki. Biz böyle küçük bir bakkal sanıyorduk burayı. Meğer şehirde olmayan hiçbir şey yokmuş. Ne arıyorsunuz? Etler, balıklar, tavuklar, dondurulmuş gıdalar, her şey, her şey, her şey. Aa, hoşaf. Ya içtiğimiz hoşaf mıydı o? Evet. Böyle size de göstermek istedim dostlar. Dostlar, bu bölümlük benden bu kadar. Artık sonraki bölümde Atacama Çölü'nün tam ortasına gideriz ve orada size tüm deneyimimi yine aktarırım. Buraya kadar gelmişken nasıl gelip gezdiğimizi de görün istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Sonraki bölümde gerçek anlamda tam çölün ortasında olacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. My heart is easily misled. They say once you